saygı kazanmanın ve küçümsenmekten kurtulmanın 7 kanıtlanmış yolu. Şu an bu videoyu izliyorsan muhtemelen şunu en az bir kez hissetmişsindir. Her şeyi doğru yapıyorsun. Çok çalışıyorsun. Zekisin. Kötü niyetin yok. Ama insanlar seni ciddiye almıyor. Fikirlerini dinlemiyor. Hatta bazen sanki yokmuşsun gibi üzerinden geçip gidiyorlar. Ve içinden neden diye soruyorsun. Bu sorunun cevabını bugün seninle paylaşacağım. Çünkü cevap ne zekanla, ne çabanla, ne de niyetinle ilgili. Cevap, insanların farkında olmadan yorumladığı davranışlarla ilgili. Bugün hayatını kökten değiştirecek 7 davranışı konuşacağız. Ama önce sana birkaç dakika dürüst olmam gerekiyor. Dünya her zaman en iyi insanı ödüllendirmez. En zekiyi değil, en çok çalışanı da değil. Dünya ciddiye alınan insanı ödüllendirir. Çoğu insan tam da bu noktada tökezler. Farkında olmadan kendilerini zayıf, öngörülebilir ve göz ardı edilebilir gösteren davranışlar sergilerler. Sonra etraflarındaki insanların neden onlara değer vermediğini merak ederler. Bu videoyu sonuna kadar izlersen bu kısır döngüyü nasıl kıracağını öğreneceksin. Sonuna kadar kal çünkü en sona sakladığım 7. madde gerçekten saygı gören insanları diğerlerinden ayıran o tek şeyi açıklıyor. Hazırsan başlıyoruz. Temel gerçek: saygı nazik olduğun için verilmez. Zeki olduğun için garanti edilmez. Daha çok çabaladığın için de çözülmez. İnsanlar ilk yargılarını çok hızlı verir ve nadiren değiştirir. Deneyimlerini, başarılarını ya da niyetlerini öğrenmeden çok önce kendini nasıl taşıdığını gözlemlerler. Baskı altındayken sakin kalıp kalmadığını fark ederler. Kararlarının arkasında durup durmadığını fark ederler. Özgüveninin onay almaya bağlı olup olmadığını fark ederler. Bu sessiz gözlemler sana nasıl davranacaklarını şekillendirir. Acı olan şu: çoğu insan yanlış sinyaller verdiğinin farkına bile varmaz. Saygının kendini kanıtladıktan sonra geleceğine inanır. Bu yüzden daha çok erişilebilir olur. Daha çok onay arar. Herkesi ikna etmek için daha çok çırpınır. Ama ironik şekilde bu çırpınma tam tersi etkiyi yaratır. Birisi saygı görmek için ne kadar çok çabalarsa saygı o kadar az doğal gelir. Gerçek saygı farklıdır. Öz denetimden doğar. Kesinlikten doğar. Koşullar değişse bile sabit kalan davranışlardan doğar. İşte bu yüzden aynı yeteneğe sahip iki insan hayatta tamamen farklı muameleyle karşılaşabilir. Biri dinlenir, diğeri görmezden gelinir. Fark nadiren yetenektedir. Fark duruştadır. Niccolo Machiavelli bunu yüzyıllar önce görmüştü. İnsanların kendilerine söylenenlerden çok tekrar tekrar gözlemlediklerine inandığını fark etti. Bir kişinin itibarı vaatlerinden değil, davranışlarından şekillenir. Her hareketin insanlara senden ne beklemeleri gerektiğini öğretir. Bu fikir bu videonun tam merkezinde duruyor. Şimdi varlığını güçlendirecek, dayanıklılığını artıracak ve insanların seni hafife almadan önce 2 kez düşünmelerini sağlayacak o 7 davranışı tek tek inceleyeceğiz. Bunlar manipülasyon teknikleri değil, kendini taşıma biçimini dönüştüren gerçek disiplinlerdir. Birincisi, sessizlikle barış yap. Çoğu insan saygının mükemmel sözleri söylemekten geldiğini sanır. Yanılıyor. Çoğu zaman saygı ne zaman susulması gerektiğini bilmekten gelir. Sessizlik insanları rahatsız eder. Bir sessizlik anı oluştuğunda pek çok insan onu doldurmak için hemen koşturur. Gerekenden fazla açıklama yapar. Kimse sormadan savunmaya geçer. Daha fazla kelime kullanırsa daha zeki, daha sempatik ya da daha ikna edici görüneceğini sanır. Ama gerçekte tam tersi olur. Amaçsızca çok konuşmak, insanların seni anlamasını, dikkatini kaybetmesini ve seni göz ardı etmesini kolaylaştırır. Birkaç saniyelik sessizliğe tahammül edemeyen biri, farkında olmadan güvensizliğini herkese sergiler. Machiavelli, kontrolün nadiren bağranda olduğunu anlamıştı. En etkili kişi, genellikle baskıyı ilk hisseden değil, son hisseden kişidir. Gözlemler, dinler, sakin kalır, doğru anı bekler. Karşılaştığın en etkili insanı düşün. Konuşmanın merkezinde olmak için sürekli mücadele ediyor mu? Muhtemelen hayır. Niyetle konuşuyor. Her cümlesinin bir amacı var ve az konuştuğu için insanlar onu daha dikkatli dinliyor. Şimdi bunun zıttını düşün. Her eleştiriye anında cevap veren insanları,
her kararını dile getiren insanları, herkesin onlar hakkında ne düşündüğünü söyleyen insanları. Bu insanlar ilk başta kendinden emin görünür ama bir süre sonra öngörülebilir hale gelir. İnsanlar onların kafasındaki her düşünceyi zaten biliyorsa, geriye saygı duyacakları ya da keşfedecekleri hiçbir şey kalmaz. Sessizlik alan yaratır. İnsanların ne düşündüğünü merak etmesini sağlar. Konuştuğunda ise daha dikkatli dinlemelerini sağlar. Bu, soğuk ya da samimiyetsiz olmak değildir. Her boşluğu doldurmak zorunda hissetmemek demektir. Bir toplantıda biri fikrine itiraz ettiğinde çoğu insan hemen cevap verir. Sözünü keser, savunmaya geçer, haklı olduğunu kanıtlamak için hızlanır. Şimdi farklı bir şey yaptığını hayal et. Duruyorsun, ona bakıyorsun. Bir an düşünüyorsun. Sonra yavaş ve net şekilde yanıt veriyorsun. Bu kısa duraklama her şeyi değiştirir. Duygusal değil, düşünceli görünürsün. Savunmacı değil, kendinden emin görünürsün. İnsanlar dikkat etmeye başlar. Çünkü cevabın otomatik değildir, tartılmıştır. Sessizlik aynı zamanda seni gereksiz hatalardan korur. Pek çok pişmanlık çok hızlı söylenen sözlerle başlar. Öfke konuşur, korku konuşur, gurur konuşur. Sabır ise bekler. Yanıt vermeden önce kendine birkaç saniye verdiğinde kontrol senin elinde kalır. Bu tek alışkanlık arkadaşlıkları, kariyerleri, fırsatları ve itibarları kurtarabilir. Sessizliğin bir avantajı daha var. İnsanların planladıklarından çok daha fazlasını ortaya çıkarır. Birisi konuşmayı bıraktığında diğerinin devam ettiğini hiç fark ettin mi? Ek detaylar ekler. Hikayesini değiştirir. Bazen hiç sorulmayan soruları bile yanıtlar. Sessiz kalan kişi daha çok şey öğrenir. Çünkü diğer herkes konuşmakla meşguldür. Bilgi her zaman değerlidir. Bilgiyi toplayan, onu verene karşı her zaman avantajlıdır. Ama bu sürekli sessiz kalmak demek değil. Açıkça konuşman gereken anlar olur. Sesinin güçlü olması gereken anlar olur. Konuştuğunda ise kelimelerinin ağırlık taşıdığından emin ol. O da sessiz diye konuşma. Söylenmeye değer bir şeyin olduğu için konuş. İnsanlar en çok konuşanları nadiren hatırlar. Sözleri anlam taşıyanı hatırlar. İkincisi, çoğu insandan daha hızlı karar ver. Saygı kaybetmenin en hızlı yollarından biri yanlış karar vermek değildir. Hiç karar vermemektir. Pek çok insan mükemmel seçeneği aramaya o kadar çok zaman harcar ki asla harekete geçmez. Tam bir kesinlik beklerler. İlk adımı atmadan önce tüm cevapları görmek isterler. Kendilerine dikkatli davrandıklarını söylerler. Ancak çoğu zaman bu sadece bir savunma mekanizmasıdır. Korku, sonsuz planlama, sürekli tavsiye arayışı veya yarın düşüneceğim gibi farklı şekillerde karşımıza çıkabilir. Günler haftaya, haftalar aya dönüşür. Bu arada fırsatlar kayar ve insanlar bunu fark eder. Kimin harekete geçtiğini fark eder. Kimin sonsuza dek tereddüt ettiğini de fark eder. Machiavelli, liderliğin kararlı eyleme bağlı olduğunu anlamıştı. Hiçbir liderin mükemmel bilgisi yoktur. Hiçbir lider sonucu önceden göremez. Ama sorumluluk alıp ilerleyenler, sonsuz şüphe içinde donup kalanlardan çok daha fazla güven kazanır. Zor anlarda doğal olarak güvendiğin insanları düşün. Beklenmedik bir şey olduğunda kime bakarsın? Belirsizlik karşısında donup kalan kişiye mi, yoksa sakin bir şekilde işte yapacağımız bu diyen kişiye mi? Çoğu insan mükemmellikten önce kararlılığı takip eder. Bu her kararın doğru çıkacağı anlamına gelmez. İnsanların sorumluluğu üstlenen birini gördüklerinde güveninin arttığını gösterir. Bir projeyi yöneten birini hayal et. Aniden bir sorun çıkıyor. Herkes aynı anda konuşmaya başlıyor. Biri senaryoları sıralıyor. Diğeri daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu söylüyor. Bir başkası suçlanmak istemediği için seçim yapmayı reddediyor. Hiçbir şey ilerlemiyor. Şimdi bir kişinin durumu bir an inceleyip bu bizim en iyi seçeneğimiz, ilerliyoruz dediğini hayal et. Bu kişi her zaman haklı çıkar mı? Hayır. Ama anında herkesin baktığı kişi haline gelir. Eylem ivme yaratır. Tereddüt kafa karışıklığı yaratır. Sürekli tereddüt etmenin gizli bir bedeli daha var. Karar vermekten kaçındığında yavaş yavaş kendine korkunun yargından daha güçlü olduğunu öğretirsin. Sonunda basit seçimler bile zorlaşır. Her şeyi sorgularsın. Her şeyi aşırı düşünürsün. Kendi zihnine olan güvenini kaybedersin. Bu zayıflık hayatın her alanına sızar. Kısa süre sonra sadece önemli kararları değil, konuşmaları, fırsatları ve büyümeyi de ertelemeye başlarsın.
Başarılı insanlar hiçbir hata yapmadıkları için başarılı değildir. Hatalardan sonra hızla toparlandıkları için başarılıdır. Yanlış bir karar sana değerli bir şey öğretir. Hiçbir kararsa hiçbir şey öğretmez. Deneyim ancak harekete geçtikten sonra gelir. Durarak inşa edemezsin. Özgüven seçim yaptıkça büyür. Sonucu kabul et, dersi al ve ilerlemeye devam et. Önemli bir gerçek daha. Her karar bir kapıyı kapatır, başka bir kapıyı açar. Pek çok insan yanlış kapıyı kapatmaktan korkar. Bu yüzden hepsini açık bırakır. Sonunda hiçbirinden geçemez. Hayat bağlılık gerektirir. İlerleme ancak kendini her olası alternatiften ayırmayı kabul ettiğinde başlar. Elbette bu, düşünmeden hareket etmek anlamına gelmez. Kararlı olmakla pervasız olmak arasında ince ama önemli bir fark var. Akıllı kişi kritik bilgileri toplar, riskleri tartar, sonra karar verir. Hiçbir zaman var olmayacak koşulları beklemekle aylarını harcamaz. Unutma, kesinlik harekete geçmeden önce bulduğun bir şey değildir. Tekrar tekrar harekete geçerek inşa ettiğin bir şeydir. Ne kadar çok karar verirsen yargın o kadar keskinleşir. Ne kadar çok sorumluluk alırsan varlığın o kadar güçlü olur. İnsanlar doğal olarak sakin kalabilen, seçim yapabilen ve kararının arkasında durabilen kişiye saygı duyar. Herkesin tereddüt ettiği bir dünyada ilerlemeye devam eden kişiyi görmezden gelmek giderek imkansız hale gelir. Üçüncüsü, herkes tarafından sevilme ihtiyacından vazgeç. İnsanların fark ettiğinde otoriteni en derinden eriten bir özellik var. Sürekli sevilme ihtiyacı. İlk başta zararsız görünür. Kim insanların onu sevmesini istemez ki? Nazik olmakta, uyumlu olmakta ya da birlikte çalışılması kolay olmakta yanlış bir şey yok. Sorun, seçimlerinin birini hayal kırıklığına uğratma korkusuyla yönlendirilmeye başlandığında ortaya çıkar. Onay önceliğin haline geldiği anda kendi değerlerine göre yaşamayı bırakırsın. Bunun yerine herkesin beklentilerine göre yaşamaya başlarsın. Karşındaki kişiye göre kimliğini değiştirmeye başlarsın. Gerçekten hayır demek istediğinde evet dersin. Söylenmesi gereken bir şey olduğunda sessiz kalırsın. Komik bulmadığın şakaya gülersin. İnanmadığın katkılara katılırsın. Zamanla insanlara gerçekte kim olduğunu göstermekten vazgeçersin. Ve ironik şekilde herkesi mutlu etmeye ne kadar çok çalışırsan insanlar seni o kadar az ciddiye alır. Machiavelli, insan psikolojisi hakkında rahatsız edici bir gerçeği görmüştü. İnsanlar ilkelerinden asla vazgeçmeyenlere hayran kalır. Onlarla her zaman aynı fikirde olmayabilirler ama nerede durduklarını bilirler. Bu tür bir tutarlılık otoriteyi besler. Her karşıt görüşle birlikte fikrini değiştiren birine güvenmek giderek imkansız hale gelir. Kalıcı bir iz bırakan insanları düşün. Naziktirler, adildirler. Ama onaylanma peşinde koşmazlar. Konuştuklarında herkesin onları onaylayıp onaylamadığını merak etmezler. Değerlerini bilirler. Onların arkasında dururlar. Bu sessiz kesinlik dikkat çeker. Şimdi iki farklı insan hayal et. Birincisi her öneriye katılır. Ne sorsan cevabı evettir. Çatışmadan kaçınmak için görüş ayrılıklarını saklar. İkincisi dikkatle dinler. Aynı fikirdeyse bunu dürüstçe söyler. Aynı fikirde değilse sakin ve net şekilde itiraz eder. Önemli bir projeyi yönetmek için hangisine güvenirdin? Çoğu insan ikincisini seçer. Çünkü daha sesli olduğu için değil, samimi olduğu için. Herkesi memnun etmek başka bir sorun daha yaratır. Sınırsız iyilik bekleyen insanları çeker. Ne kadar uyumlu olursan o kadar çok şey beklerler. Kısa sürede çaban artık takdir edilmez. Varsayılan hale gelir. Reddettiğinde ise şaşırırlar. Sen değiştiğin için değil, sınırsız erişime alıştıkları için. İşte bu yüzden hayır demek hayati bir beceridir. Saygılı bir hayır zamanını korur. Saygılı bir hayır enerjini korur. Saygılı bir hayır öz saygını korur. Önceliklerine aykırı bir isteğe evet dediğinde aslında gerçekten önemli olan bir şeye hayır demiş olursun. Her seçimin bir bedeli vardır. Sadece hangi bedeli ödemeye razı olduğuna karar verirsin. Pek çok insan reddedilmekten korkar. Tek bir anlaşmazlığın herkesi aleyhine çevireceğine inanır. Ama gerçek hayat nadiren böyle işler. Makul insanlar dürüstlüğe saygı duyar. Sağlıklı bir sınır koyduğun için öfkelenenler zaten adalet aramıyordu. Kontrol arıyordu. Anlamlı bir hayat için evrensel onaya ihtiyacın yok. Net bir yöne ihtiyacın var.
Değerini geri kazanmak için onaylanma ihtiyacını bıraktığında bir şeyler değişmeye başlar. Her yüzde izin aramayı bırakırsın. Kişisel kararlarını açıklamayı bırakırsın. Kendi sınırlarını koruduğun için suçluluk duymayı bırakırsın. Herkes bunu beğenecek mi diye sormak yerine bu doğru seçim mi diye sormaya başlarsın. Bu tek değişiklik kendini taşıma biçimini dönüştürür. İnsanlar birinin kim olduğuyla rahat olduğunu hisseder. Umutsuzluk yok, numara yok, performans yok, sadece sessiz bir özgüven. İronik şekilde gerçek saygı genellikle tam o anda gelişmeye başlar. Onu talep ettiğin için değil, peşinden koşmayı bıraktığın için. Değerin asla seni onaylayan insan sayısıyla ölçülmez. Değerin yanında insanlar olmasa bile vazgeçmeyi reddettiğin standartlarla ölçülür. Dördüncüsü, seni neyin sarstığını açığa vurma. Pek çok insanın farkında olmadan verdiği bir şey var. Tam olarak neyin onları incittiğini gösterirler. Bazen bir tartışma sırasında olur, bazen hayal kırıklığı anlarında olur. Bazen sadece sakin kalamadıkları için olur. Sonuç her zaman aynıdır. Karşındaki kişi seni sarsmanın en kısa yolunu keşfetmiş olur. Machiavelli, duyguların insan olmanın bir parçası olduğunu anlıyordu. Ama duygularını kontrol etmenin kendini kontrol etmek demek olduğunu da görüyordu. Başkaları tepki verirken sakin kalan her zaman daha güçlü kalır. Günlük hayatta bunun ne sıklıkta olduğunu düşün. Biri küçük bir şaka yapar, sen hemen savunmaya geçersin. Biri kararlarından birini sorgular. Kendini kanıtlamak için acele edersin. Biri seninle aynı fikirde değildir. Günün geri kalanında ruh halin bozulur. Farkında olmadan değerli bilgi veriyorsun. İnsanlara hangi sözlerin davranışını anında değiştirdiğini gösteriyorsun. Birisi bunu öğrendiğinde seni manipüle etmesi kolaylaşır. Sadece doğru düğmeye basması yeterlidir. İki kişinin aynı eleştiriyi aldığını hayal et. Birincisi anında tepki verir. Sesi yükselir. Yüz ifadesi değişir. Karşısındakinin sözünü keser. Odadaki herkes kontrolünü kaybettiğini görür. Şimdi ikinciye bak. Aynı eleştiriyi duyar. Sakin kalır. Dinler. Yanıt vermeden önce düşünür. Gerekiyorsa konuşur, gerekmiyorsa işine devam eder. Hangisi daha güçlü görünür? Cevap açık. Güç, ne kadar yoğun tepki verdiğinle ölçülmez. Başkaları kontrol kaybını beklerken ne kadar iyi kontrol edebildiğinle ölçülür. Pek çok insan duygu göstermenin dürüstlüğün bir işareti olduğunu sanır. Dürüstlük değerlidir ama dağılmak değerli değildir. Duyguları ifade etmekle duygusal zayıf noktalarının haritasını birine vermek arasında büyük bir fark var. Onun görüşleri dikkatini hak etmiyor. Hakaretlerine yanıt verme. Meydan okuması enerjini hak etmez. Bu farkındalık geliştirebileceğin en büyük becerilerden biridir. Özellikle zor insanlarla uğraşırken kritik öneme sahiptir. Bazı insanlar anlamlı bir konuşma aramaz. Tepki arar. Bir tepki aldıklarında kazandıklarını hissederler. Haklı olup olmadıkları umurlarında değildir. Sadece duygusal gerilim peşindedirler. Onlara bu zaferi verme. Huzurun bir noktayı kanıtlamaktan çok daha değerlidir. Bir başka yaygın hata, seni rahatsız eden her şeyi açıkça paylaşmak. Her şikayetin bir veriye dönüşür. Her duygusal patlama sana karşı kullanılabilecek bir araç haline gelir. Zamanla bu örüntü öngörülebilir hale gelir. Öngörülebilir insanları manipüle etmek kolaydır. Sakin insanları manipüle etmek çok daha zordur. Bu, hiçbir şeyin seni etkilemediğini iddia etmek anlamına gelmez. Herkesin zor günleri vardır. Herkes hayal kırıklığı yaşar. Fark, bu duyguları nerede işlediğindedir. Duygularını kamuya açık şekilde sergilemek zorunda değilsin. Bazı duygular özel bir alanda, doğru zamanda ve doğru kişiyle çok daha iyi işlenir. Bu seçim hem onurunu hem yargını korur. Bir dahaki sefere biri seni kışkırtmaya çalıştığında bir an dur. Kendine şunu sor. Bu durum huzurumu feda etmeye değer mi? Çoğu zaman cevap hayırdır. Gereksiz çatışmalardan uzaklaşmak zayıflık değildir. Herkes kaos beklerken sakin kalmak, öfkene boyun eğmekten çok daha fazla disiplin gerektirir. Başkalarının kışkırtmalarına ne kadar az maruz kalırsan, kendi hayatın üzerindeki kontrolün o kadar büyük olur. Bu, kimsenin senden alamayacağı bir güçtür. Beşincisi, sınırlar koy ve sana ulaşmayı bir hak olmaktan çıkar. Her zaman ulaşılabilir olmak, farkında olmadan otoriteni eritir. Pek çok insan, her zaman yanıt vermenin, her zaman yardım etmenin ve her zaman müsait olmanın saygı kazandıracağına inanır. İlk başta doğru gibi görünür.
Kimseyi hayal kırıklığına uğratmamak için kendi planlarını iptal edersin. Ulaşılması kolay, sözü kesilmesi kolay, her şeye güvenilen biri olursun. Ama beklenmedik bir şey olur. Zamanına değer vermek yerine insanlar onu beklemeye başlar. Bir zamanlar cömertlik olarak görülen şey yavaş yavaş normalleşir. Bir şey normalleştiğinde insanlar ona değer vermeyi bırakır. Machiavelli, erişimin değerinin sınırlamadan geldiğini anlamıştı. İnsanlar doğal olarak istedikleri her an elde edemediklerini değerli görür. Bir şey sürekli mevcut olduğunda görünmez hale gelir. Kendi deneyimini düşün. İnsanların alışkanlıklara ne kadar hızlı adapte olduğunu hiç fark ettin mi? İlk iyilik minnetle karşılanır. Onuncusu beklentiyle karşılanır. 20'si ise sanki senin sorumluluğunmuş gibi kabul edilir. Tek bir şey dışında hiçbir şey değişmedi, insanlar sınırsız erişime alıştı. Bu, herkesin bencil olmasından kaynaklanmaz. İnsanların alıştıkları her şeyi varsayılan kabul etmelerinden kaynaklanır. Sınır, insanları uzaklaştıran bir duvar değildir. Zamanını, enerjini ve dikkatini koruyan net bir çizgidir. Sınır olmadan, başkalarının planları yavaş yavaş seninkinden daha önemli hale gelir. İki kişiyi hayal et. Birincisi, mesajlara anında yanıt verir. Her daveti saniyeler içinde kabul eder. Herkesin sorununu çözmeye koşar. Birinin ihtiyacı olduğunda yaptığı işi bırakır. Sonunda herkes onun her zaman müsait olmasını bekler. İkincisi, saygılı ve güvenilirdir. Ama programını da korur. Meşgulse işini bitirdikten sonra yanıt verir. Yardım edemiyorsa bunu dürüstçe söyler. Bir istek değerleriyle uyuşmuyorsa kibarca reddeder. Hangisi hayatı üzerinde daha fazla kontrole sahip görünür? Cevap açık. İnsanlar kendi zamanına saygı duyana saygı duyar. Sınır koymanın başka bir önemli işlevi daha var. Çevrendekilerin karakterini ortaya çıkarır. Doğru insanlar bunu anlar. Yanlış insanlar buna direnir. Bugün müsait değilim ya da bu bana uygun değil demeye başladığında tepkilere dikkat et. Bazıları sorun değil diyecektir. Diğerleri hayal kırıklığına uğrayacaktır. Bu hayal kırıklığı genellikle senin hakkında değil, onların hakkında bilgi verir. Sağlıklı bir ilişki asla sınırsız erişime dayanmaz. Karşılıklı saygıya dayanır. Bu disiplinin içinde gizli bir ders daha var. Evet, inin bir bedeli vardır. Bir şey otomatik olarak onaylandığında geri alınamayan saatler, dikkat ve enerji harcanır. Zaman paradan farklıdır. Daha fazla para kazanabilirsin ama dünden bir tek günü bile geri alamazsın. Zamanı korumak, hayatını korumaktır. Pek çok insan kaba görüneceğinden korkarak sınır koymaktan kaçınır. Ama nazik olmak kendini feda etmeyi gerektirmez. Günün her dakikasında esnek olmadan da nazik olabilirsin. İnsanların takvimini istedikleri gibi şekillendirmesine izin vermeden de onları önemseyebilirsin. Bunlar tamamen farklı iki şeydir. Güçlü sınırlar daha sağlıklı ilişkiler de yaratır. İnsanlar varsaymak yerine sormayı öğrenir. Çabanızın değerini anlar. Çünkü bunun bir yükümlülük değil, bir tercih olduğunu fark ederler. Varlığın otomatik olmadığı için anlam kazanır. Şunu unutma, insanlara sana nasıl davranmaları gerektiğini sözlerinle öğretmezsin. Onlara sürekli olarak neye izin verdiğini göstererek öğretirsin. Zamanını koruduğun an, onun değerli olduğunu ifade etmiş olursun. Başkalarının taleplerinden önce kendi taahhütlerini yerine getirdiğinde öz saygını güçlendirmiş olursun. Zamanına erişimi kontrol eden kişi değerine de hükmeder. Şimdiye kadar 3 maddeyi geride bıraktın. En kritik kısma geçmeden önce eğer bu video sana bir şey katıyorsa abone olarak ve beğenerek kanalı destekleyebilirsin. Bu, daha çok insanın bu disiplinleri öğrenmesine yardımcı olur. 6. Eylemlerinin vaatlerinden daha yüksek sesle konuşmasına izin ver. Saygı duyulan insanları diğerlerinden ayıran bir özellik var. Zamanlarını başkalarını ikna etmekle değil, sonuç üretmekle geçirirler. Pek çok insan yapacaklarından bahsetmeyi sever. Büyük planlar, gelecekteki başarı tasvirleri, heyecanla, yoğunlukla konuşurlar. Bir an için etkileyici gelir ama yeterince zaman geçtikten sonra bir soru ortaya çıkar. Gerçekte yapıldı mı? Dikkat, kelimelerden uzaklaşır. Güveni sadece eylemler yaratır. Machiavelli, itibarın tekrarlanan iddialarla değil, tekrarlanan kanıtla inşa edildiğini anlamıştı. İnsanlar sürekli tanık olduklarına güvenir. Tek bir konuşma birini bir günlüğüne etkileyebilir. Ama tutarlı davranışlar
seni uzun süre nasıl değerlendireceklerini şekillendirir. Sürekli bana güvenebilirsin diyen birini düşün. Sonra geç kalır. Teslim tarihlerini kaçırır. Verdiği sözleri unutur. Bir süre sonra sözleri ağırlığını kaybeder. Şimdi başka birini düşün. Nadiren büyük duyurular yapar. Ne kadar disiplinli olduğunu kimseye anlatmaz. Sadece sözünü tutar. Tekrar tekrar. Övgü beklemeden, talep etmeden. Zamanla herkes ona güvenmeye başlar. Söyledikleri için değil, tekrar tekrar yaptıkları için. Güven işte böyle inşa edilir. Tek bir dramatik anla değil, düzenli biçimde tekrarlanan küçük seçimlerle. Pek çok insan başarılı görünmeye odaklanır. Çok azı gerçek başarıyı yaratan üretkenliğe odaklanır. Arada büyük bir fark var. İlgi çekici görünmek bir an sürer. Gerçekten etkili olmak uzun sürer. Biri ilgiye bağlıdır, diğeri disipline. Her ay yeni bir hedef ilan eden birini düşün. Herkese bundan bahseder. Yeni ekipman alır, güncellemeler paylaşır. Sanki sonuç zaten cebindeymiş gibi konuşur. Birkaç hafta sonra durur. Kısa sürede o hedefin yerini başka bir heyecan verici hedef alır. Döngü tekrarlanır. Sonunda insanlar onun söylediği hiçbir şeye inanmamaya başlar. Yeteneksiz olduğu için değil, örüntü artık apaçık ortada olduğu için. Şimdi başka birini düşün. Çok az konuşur. Kimse izlemiyorken bile çalışmaya devam eder. Aylar sonra ortaya çıktığında gelişimi şaşırtıcıdır. Başarı, onu kazanan kişi dışında herkesi şaşırtır. İşte gerçek otorite budur. Sürekli ilgiye ihtiyaç duymaz çünkü çalışmaları onun adına konuşur. Eylemlerin sözlerinden daha önemli olmasının bir nedeni daha var. Gereksiz tartışmaları ortadan kaldırır. Geçmişin zaten kanıtlıyorsa, güvenilir olduğunu insanlara tekrarlamana gerek kalmaz. Günlük davranışın disiplinli olduğunu gösteriyorsa, bunu ilan etmene gerek kalmaz. Karakterin saygıyı zaten hak ediyorsa, saygı talep etmene gerek kalmaz. Sonuçları tartışmak zordur. Bir başka yaygın hata, anında takdir beklemek. İnsanlar bir kez doğru şey yapar ve neden kimsenin fark etmediğini merak eder. Hayat öyle işlemez. Tek bir doğru davranış fark edilir. Yüzlerce doğru davranış ise itibar oluşturur. Uzun vadeli tutarlılık her zaman kazanır. Yavaş olabilir, fark edilmeyebilir ama tuttuğun her küçük söz, insanların zihninde senin hakkında inşa ettiği temele bir tuğla daha ekler. Sonunda sözünü tutup tutmayacağını sormayı bırakırlar. Zaten bilirler. Bu tür bir güven satın alınamaz. Kazanılır. Bunu aklında tut. Bir sonraki hamleni duyurmak yerine onu tamamla. Ne kadar odaklı olduğunu anlatmak yerine bunu günlük rutininde göster. İnsanlardan sana inanmalarını istemek yerine onlara inanmaları için somut bir neden ver. Çünkü mevcut en güçlü açıklama sözle değil, eylemle yapılır. Verdiğiniz her sözü tutmak karakterinizi güçlendirir, üstlendiğin sorumluluk yargını sertleştirir. Sessiz zaferlerin itibarına yeni bir boyut katar. Bir gün insanlar senin en küçük taahhüdüne, başkasının en büyük sözünden daha çok güvenecek. İşte gerçek otorite budur. Yüksek sesli ilanlarla inşa edilmez. Kimse seni alkışlamasa bile sözünü tutmaya devam ederek inşa edilir. Yedincisi ve en önemlisi, uzaklaşmaya hazır ol. İnsanların sana karşı davranışını neredeyse anında değiştiren bir tutum var. Uzaklaşmaya hazır olmak. Bu öfkeden değil, bir şey kanıtlamak için değil, birinin seni kovalamasını sağlamak için de değil. Sadece öz saygından daha büyük hiçbir şeyin olmadığını bildiğin için. Pek çok insan artık saygı görmediği yerde kalmaya devam eder. Adaletsiz ilişkilerde kalır, tek taraflı arkadaşlıklarda kalır, sürekli onları görmezden gelen ortamlarda kalır. Neden? Çünkü zaten sahip oldukları şeyi kaybetmekten korkarlar. Tutunmanın her zaman bir güç işareti olduğunu sanırlar. Bazen öyledir ama bazen gerçek güç ne zaman ayrılacağını bilmektir. Machiavelli, bağlılığın değerinin azlıktan geldiğini anlamıştı. Başka seçeneği olmadığına inanan kişi, baskı yoluyla yönlendirilebilir, kontrol edilebilir. Ayrılabileceğini gösteren kişiyi etkilemek çok daha zordur. Çünkü kararları artık korkudan değil, tercihten doğar. Bir müzakereyi düşün. Bir tarafın anlaşmaya çok ihtiyacı vardır. Diğer tarafın başka seçenekleri vardır. Kim daha sakindir? Kim daha güçlü konuşur? Kimin adaletsiz şartları kabul etme olasılığı daha düşüktür? Cevap açık. Seçenek güç yaratır.
çaresizlik, zayıflık yaratır. Bu ders çok daha geniş bir alanda geçerlidir. İş hayatında geçerlidir, ilişkilerde geçerlidir. Birinin seni sürekli ihmal ettiğini, sözünü kestiğini ve zamanına değer vermediğini hayal et. Beklentilerini kibarca iletiyorsun. Hiçbir şey değişmiyor. Tekrar deniyorsun, yine hiçbir şey değişmiyor. Bir noktada karar vermelisin. Aynı muameleyi kabul etmeye devam mı edeceksin, yoksa artık enerjini hak etmeyen bir durumdan uzaklaşacak mısın? Pek çok insan saygının sihirli bir şekilde ortaya çıkacağını umar. Ama saygı genellikle standartlarına uyar. İnsanlar sağlıksız davranışları sürekli tolere etmek yerine bir bedel ödetmeye başladığında standartlarının gerçek olduğunu anlar. Çünkü onları ilan ettin diye değil, onlara göre yaşadığın için. Bu disiplinin güçlü olmasının bir nedeni daha var. Kararlarından korkuyu çıkarır. Korku genellikle aynı cümleyi fısıldar. Ya, bu son şansımsa, bu inanç insanları tuzağa düşürür. Hak ettiklerinden daha azını kabul etmelerine neden olur. Daha az dürüstlük, daha az takdir, daha az huzur. Ama yeni fırsatların her zaman yaratılabileceğine inandığında dinamikler değişir. Tutunmayı bırakırsın, yalvarmayı bırakırsın, yetinmeyi bırakırsın. Bunun yerine seçim yapmaya başlarsın. Seçim yapmakla mecbur kalmak arasında dağ kadar fark vardır. Birincisi güçten gelir. İkincisi korkudan. Uzaklaşmak, hayat zorlaştığında pes etmek anlamına gelmez. Anlamlı her hedef sabır gerektirir. Anlamlı her başarı azim ister. Bu ders farklı bir şeyle ilgili. Karakterinin, onurunun ya da geleceğinin sürekli feda edildiği yerde durmayı reddetmekle ilgili. Bazı kapılar kapalı kalmalıdır. Bazı konuşmalar bitmelidir. Bazı insanlar geçmişte kalmalıdır. Onlardan nefret ettiğin için değil, onları taşımaya devam etmek seni ilerlemekten alıkoyduğu için. Şunu unutma, huzurunu bozan bir şeye evet dediğinizde aslında yerine inşa edebileceğiniz hayata hayır demiş olursunuz. Geleceğini korumak, bugünün konforundan vazgeçmeyi gerektirir. Bu karar asla kolay değildir ama çoğu zaman zorunludur. Zayıf insanlar sonsuz saygısızlığa katlanabilir. Güçlü insanlar ise bunun ne zaman öz ihmale dönüştüğünü fark eder. Öz saygının ne kadar kötü muameleye dayanabildiğinle değil, neyi kabul etmeyi reddettiğinle ölçüldüğünü bilirler. Dünya hoşgörüne çok dikkat eder. Onurunu zedeleyen şeyleri kabul etmeye devam edersen, standartlarının düşük olduğunu varsayar. Ama değerlerine artık hizmet etmeyen şeylerden sakin bir şekilde uzaklaştığını gördüğünde bir şeyler değişir. İlkelerinin sadece sözlerden ibaret olmadığını anlar. Bunların birer karar olduğunu anlar. Ve eylemler her zaman beyanlardan daha yüksek sesle konuşur. Bir fırsatı kaybetmekten o kadar korkma ki kendini kaybedecek noktaya gelesin. Çünkü korkusuzca ayrılabilen kişi kimsenin kolayca alamayacağı bir şeye sahiptir. Seçim. Seçim sahibi olan kişi her zaman daha güçlü kalır. Sonuç. Sana son bir düşünceyle veda etmek istiyorum. Dünya her zaman izliyor. İnsanlar sürekli örüntüler fark ediyor. Başkaları panikteyken kimin sakin kaldığını fark ediyorlar. Bahanelerin ortasında kimin karar verdiğini fark ediyorlar. İzin istemeden değerlerinin arkasında kimin durduğunu fark ediyorlar. Kimin huzurunu koruduğunu, kimin sözünü tuttuğunu ve kimin hak ettiğinden azına razı olmadığını fark ediyorlar. Saygı işte böyle inşa edilir. Tek bir konuşmayla, tek bir başarıyla değil, her gün tekrarlanan küçük davranışlarla. Gerçek şu ki, insanların seni nasıl algılayacağını her zaman kontrol edemezsin. Kontrol edebileceğin şey ise şunlar. Bir söz verdiğinde ortaya koyduğun davranış, bir zorlukla karşılaştığında verdiğin tepki, baskıya nasıl yanıt verdiğin. Bir karar verdiğinde insanlara sana nasıl davranmaları gerektiğini öğretmiş olursun. Daha da önemlisi, kendini nasıl göreceğini öğretmiş olursun. Bu yüzden güçlü görünmeye odaklanma. Disiplinli olmaya odaklan. Onay peşinde koşmayı bırak. Karakterini geliştir. Herkesi etkilemek için harcadığın enerjiyi artık bunu yapmaya ihtiyaç duymayan biri olmaya harca. Niyetin değiştiğinde varlığın değişir. Varlığın değiştiğinde insanların sana tepkisi değişir. Bu olduğunda seni küçümsemek çok daha zor bir hale gelir. Unutma, saygı asla talep edilmez. Kimse izlemiyorken bile yaşadığın standartlarla kazanılır. Bu video sana değer kattıysa bu mesajı duyması gereken birine paylaş. Machiavelli, insan psikolojisi, güç ve disiplin üzerine daha fazla içerik için kanala abone olabilir
ve bildirim zilini açabilirsin. Bir sonraki videoya kadar sakin kal, disiplinli kal ve bir daha kimseye seni küçümsemesi için bir neden verme.